hafta içi olmasına rağmen hiç beklemediğim bir durum. Evet, el yapımı toprak kupa buldum bak. Tamamen renkli eski Osmanlı evleri ve dükkanlarla dolu. Şuraya bir bakalım mı? Cin Aralığı Sokağı diye bir sokak var. Size bir sürprizimiz var, onu açıklayacağız. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Bursa'nın Cumalıkızık köyündeyiz. Uzun zamandır görmek istediğim bir yerde. Aslında İstanbul'dan Ege'ye doğru geçerken hep yakınından geçiyoruz ama bugün gezme fırsatımız olacak. Burası 700 yıllık eski bir Osmanlı köyü. Çok değişik evler, sokaklar göreceğiz. Aynı zamanda da kahvaltılarıyla meşhur bir yer. Onlarca kahvaltı mekanı var burada. Özellikle hafta sonları çok fazla çevreden ve İstanbul'dan gelenler oluyor. Buraya dans koyarız. Şu an araba müzikle geçtiği için konuşamıyorum. Geçmesini bekliyorum. Bu arada 2014 yılından beri UNESCO Dünya Mirasları listesinde olan bir köy aynı zamanda. O yüzden dünya çapında da ünlü bir köy artık diyebiliriz. Hadi bakalım şimdi Cumalıkızık köyünde turumuz başlasın. Arkadaşlar köyün girişinden başlıyoruz turumuza. Şimdi öncelikle köyün içinde arabayı bırakacak yer bulmak çok zor. Tek tük belki yerler var. Onun yerine köy girişine böyle bir otopark alanı yapmışlar. Burada arabayı bırakıp hatta tur otobüsleri var ve hafta içi olmasına rağmen hiç beklemediğim bir durum. Herkes buraya bırakmış araçları. Buradan yürüyerek yukarıya köye doğru çıkacağız. Bursa merkeze yaklaşık 10-15 kilometre uzaklıkta. Yani 15-20 dakikada çok rahatlıkla köye ulaşılabiliyor. Ve yolları da şöyle gelirken çektim, göstereyim. Burada konuşurken hatta ekranı kaplayabiliriz görüntüyle. Gayet düzgün, her türlü araçla gelebilirsiniz. Hatta dolmuşlarla ve normal halk otobüsleriyle de bu köye ulaşım var. Aslında şehrin bittiği yerin hemen böyle 2 kilometre dışında Uludağ'ın eteklerinde yer alan bir köy. Şu tarafta da zaten Bursa'yı görüyorsunuz. Şimdi yavaş yavaş yukarı köy meydanına doğru çıkacağız ve bakalım sokakları Cumalıkızık nasılmış? Kahvaltıcılardan birinin yanından geçiyoruz bu arada şu an. Bayağı beni çok şaşırttı şu an burası. Çünkü hafta içi geldik biz özellikle daha tenha olsun diye, yine de bayağı kalabalık. Hemen daha yola girer girmez sağlı sollu bir sürü doğal ürünler satan, işte sabun satan yerler var. Esma Sultan diye bir kahvaltıcı var. Şimdi deneyeceğim kahveyi. Direkt kahvesi. Evet. Teşekkürler. Yo, ekşitmedim. Güzelmiş. Bu çok acı gelmedi. Bana normalde dibek kahvesi biraz acı gelir. Sizdeki öyle gelmedi. Yumuşak içimli yapmışsınız. Ne kadar bunlar? Paketlerimiz 40 lira, kampanyamız var şu an. 3 tanesi 100 lira. Paketler 40 liraymış arkadaşlar 100 lira. kahvenin. 1 kiloluklarımız da normalde 200 lira, kampanyada 160 lira. Güzel. Deneyecek mi? Siz de deneyin, güzel kahve. Sen de uzatalım. Çöp burada. Değil mi? Çok acı değil. Güzel. Merhaba, kolay gelsin. Hoş bulduk. Kupalar orijinal. Bunları kendileri elde mi yapıyorlar? Ha, toprak. Evet, el yapımı toprak kupa buldum bak. Çok sevimli. Değişik değişik tipler var. Dişlek olan var, gözlüklü olan var. Şirinler gibi. Türlü türlü. Bak bu çalışkan şirin. Çalışkan kupa. Yalnız burada bu suratlı toprak kupalar meşhur. Aynı. Her yerde ondan var. Şimdi videoyu da başlattığımız yer arkadaşlar köyün meydanı. Burada etraf tamamen renkli eski Osmanlı evleri ve dükkanlarla dolu. Bir de şurada okul var. Tam da çocukların dışarıda olduğu saate denk geldik. O yüzden biraz gürültülü. Köyle ilgili daha detaylı bilgi vereceğim ama daha sessiz, sakin bir yer bulduğum zaman. Şimdi burada birazcık ilk bakışta dikkatimi çeken şey evlerin hepsinin rengarenk oluşu.
O açıdan bana birazcık Eskişehir Odunpazarı'nı hatırlattı. Eskişehir videomuzu izlemeyenler için de linkini koyalım buraya. Orada da böyle rengarenk, güzel korunmuş, kısmen taş, kısmen ahşap evler vardı. Dolayısıyla diğer böyle UNESCO mirası olan yerlerle karşılaştırırsak, işte Safranbolu'yla, Beypazarı'yla, daha böyle ikonik köylerimizle karşılaştırırsak farkı böyle bembeyaz değil, rengarenk olması aslında buranın. İlk gözüme çarpan şey bu oldu. Ben Safranbolu'ya gittim aslında daha önce ama o zamanlar video falan çekmiyordum. Çok eskiden gitmiştim. Beypazarı'na da gittim. Sen gittin mi? Beypazarı'na ben de gittim. Beypazarı tik. Ben hala arkadaşlar çok enteresan gelebilir. Kapadokya'ya gitmedim. Hem de bir Ankaralı olarak çok enteresan. Ona da bir gün gideceğim. Video çekmeyi bekliyorum herhalde. Gelmeden önce bu arada okumuştum buradaki mekanlarla ilgili. Yani köyde tabii ki yaz kış yaşayanlar var ama genellikle aslında şehirde ya da mahallelerde yaşayanlar buradaki evlerini böyle dükkana ya da kahvaltıcıya çevirmişler. O yüzden gördüğümüz evlerin çoğunun ya üst katları restoran ya altları böyle bir şeyler satan mağazalar hep bu modda. Şuraya bir bakalım mı? Gözlemeci diyor. Çünkü biz böyle serpme kahvaltı yapmayacağız. O saati geçtik. En azından sadece gözleme satan bir yerler varsa onlara bakabiliriz. Şimdi köyün ortasındaki yerler çok kalabalık. Bir yer gördüm arkada bahçesi olan. Şimdi sen yakın zamanda ne zaman yiyeceğiz, ne zaman bir şeyler içeceğiz diyebilirsin diye. Önce bir keşif yapalım. Aynen. Bakın şurada bir gözlemeci var. Bahçesi sakin görünüyor. Güneşmiş biraz ama. Ha yok, gölge yerler de var. Şöyle bir yer. Eğer daha iyisini bulana kadar şimdilik bu bir seçenek olabilir. Kahvaltı yaptık. Sonra gözleme yeriz belki. Al sakla bunu. Tamam. İsminiz ne? Nevin. Nevin, hemen şu arada. Tamam. Ben gelin bir göstereyim istedim. Hadi gösterin. Hadi bakalım. Hep arkada böyle gizli gizli yerler var. Sağ araya gir, sol kapı geliyorum ben de. Tamam. Teyzeler tam bir iş kadını olmuş. Kartvizitle dolaşıyor teyzem. Mekanını kartvizitle tanıtıyor. Gir sağdan dedi de burası kilitli. Ha, şuradaki yeri söylüyor herhalde. Dur bakalım. Saklı konak. Gerçekten saklıymış. Bak şurası. Gel girelim bakalım. Seçenekleri değerlendiriyoruz bir yandan. Bak en iyisini bulana kadar. O kadar çok ki bir yerde 50'den fazla kahvaltıcı olduğunu okumuştum arkadaşlar, doğruysa. Bazı evleri boyamışlar. Çok güzel bakmışlar ama bazılarının tabii elden geçmesi lazım. Ama yine de bizim içler acısı Bergama'yı hatırlıyor musun? Evet ya. Bergama'dan sonra yine bayağı iyi korunmuş diyebilirim. En azından çok fazla beton bir şey görmüyorsunuz. Hep ahşap ve taşın karışımı. Tahşap ben buldum. Burayı yaz aklına. Sevdim, huzurlu. Kuş sesli. Gerçekten gizli bahçe lazım burada. Hakikaten dönüp dolaşıp aynı şeyi söylüyorum ama hafta sonu nasıldır acaba burası, düşünemedim şu an. Bayağı fazla insan olsa gerek. İstanbul'dan da 2 saat falan sonuçta hafta sonu kaçamağı için. Güzel bir yer yani. Bayağıdır sallanmıyordum, salıncak özlemiş. Haydi devam. Hoppa. Arkadaşlar bu köyün tarihi 1300'lere dayanıyor ve dediğim gibi eski bir Osmanlı köyü. O yüzden Osmanlı ile ilgili böyle figürler de var köyün içinde. Enteresan bir şekilde turistik aktivitede de sınır tanımamışlar. Burada böyle bayağı kıyafetler var. Değişik böyle o dönemin kıyafetlerini giyip hatıra fotoğrafı çektirebiliyorsunuz şöyle. Gösterebilir miyiz? Merhaba. Kaftanlar, bindallar, böyle eski kıyafetler, sarıklar. Ne ararsanız var. Bayağı seçenek çok yani. Normalde böyle şeyler gördüm de hep yani genelde bir çeşit kıyafet olur, giyersiniz falan. Siz bayağı mağaza gibi olmuş. Nasıl oldu? 20 takım falan da erkek kostümü var. Geçip sonra burada oturup fotoğraf çektiriyoruz herhalde. Bu da buraya yol düşenlere enteresan bir aktivite, ilginizi çekerse. Ne kadar şirin yapmışlar pencereleri. Sardunyalar, aynen çiçekler. Hep zaten eski Osmanlı'da bu cumbalı evler var biliyorsunuz. Burada da çok fazla cumbalı evler var. Bu arada yine nispeten geniş bir sokağından yürüyoruz şu an. Birazdan çok daha dar sokaklar var. Hatta Cinli Sokak diye bir yer var. Oraya gideceğiz. Oranın da enteresan bir hikayesi var. Anlatacağım çıktığımızda. Beklediğimden de büyük bir köymüş bu arada. Şimdi arkadaşlar bir şey dikkatimizi çekti. Ondan da bahsetmeden geçemeyeceğim. Çok fazla Arapça konuşan insan var ve Arap turist var. Neden böyle bilmiyorum. Burada bir şey olmuş. Toplanma, çekim merkezi olmuş aynen. Ha bu arada Asyalı da gördüm. Hani sadece Arap değil, farklı ülkelerden insanlar var gerçekten.
Ve meşhur camiye gelmişiz yürürken. Tamam, şimdi bunu anlatmam lazım. Arkadaşlar, şimdi köyün isminin Cumalı Kızık olmasının en büyük sebeplerinden biri olan yapının önündeyiz. Köyün camisi. Bu şu anda 300 yıllık yaklaşık bir cami. Çünkü biliyorsunuz Osmanlı'da genelde ahşap yapılar yaptıkları için yıkılıyor, yenisini yapıyorlar, işte onarıyorlar vesaire derken köy 700'lük olmasına rağmen camisi 300 yıllık diyebiliriz. Ama daha önceden de burada cami varmış. Hatta Cumalı Kızık denmesinin sebebi cuma günleri bu bütün etraftaki diğer kızık köylerinden namaz için bu camiye geliyorlarmış. Çünkü Cumalı Kızık diğer köylerin, kızık köylerin ortasında yer alıyor. Dolayısıyla ortada bir buluşma noktası gibiymiş. Ve cuma namazlarında burada toplanılıyormuş. O yüzden zaman içerisinde buraya cuma günleri gelinen yer olduğu için Cumalı Kızık denmiş. Diğer kızık köyleri de bu arada isimlerini zaten benzer şekilde alıyor. İşte değirmenli olan var, değirmenli kızık. İçinde hamam olan var, hamamlı kızık olmuş gibi isimleri var. Zaten günümüzde yaşayan kızık köylerinden ve kızık ne demektir? Çok fazla aynı kelimeyi tekrarladım. Bunu dediğim gibi biraz daha videonun ilerisinde daha sakin bir yerde anlatacağım size. Şimdi camiyi şöyle bir etrafından gösterelim ve yolumuza devam edelim. Arkadaşlar, bu köye gelenlerin mutlaka geçtiği ve özellikle içinden geçebilmek için aradığı sokağa geldik. Cin Aralığı Sokağı diye bir sokak var. İsminin böyle olmasının farklı farklı efsaneleri var. Hangisi doğru ya da hiçbiri doğru mu? Hiçbir fikrim yok tabii ki. Ama ben duyduklarımı kısaca şöyle bir özetleyeyim. Öncelikle bu sokağın aslında yapılmasının sebebi köyün yukarısında yaşayanların az önce yanından geçtiğimiz camiye hızlıca yürüyebilmeleri, ulaşabilmeleriymiş. Ama şöyle bir durum olmuş. Tabii sokak çok böyle dar, sıkışık ve karanlık olduğu için muhtemelen o insanların hayvanları bu sokaktan geçmek istemiyormuş. Biliyorsunuz böyle hayvanların da doğaüstü varlıkları görebildiğine dair inançlar vardır. Dolayısıyla hayvanlar girmiyorsa bir bildikleri vardır deyip cinli bu aralık, cin aralığı gibi bir isim vermişler. Bir tanesi bu. Şimdi ikinci efsaneye geçelim. İkincisine göre de biliyorsunuz Yunanlılar 2 yıl kadar Bursa'yı etrafındaki köyleri, bu bölgeyi işgal altında tutmuşlardı. Kurtuluş Savaşı sırasında da aslında birçok köy biliyorsunuz yakıldı, yıkıldı, işte dinamitlendi ya da savaş sırasında hırpalandı. Ama Cumalı Kızık'ta böyle bir durum olmuyor. Bunun farklı sebepleri olduğu düşünülüyor. Bir tanesi de yine aslında bu sokağa bağlanıyor. Şöyle ki Yunan askerleri buraya geldiğinde, işgal etmek istediğinde halk bu aslında görünmeyen sokaktan kaçıyor ve yukarıda diğer Türk güçleriyle buluşup Yunanları geri püskürtüyor. Dolayısıyla şehri tahrip edemeden aslında buradan ayrılmış oluyorlar. Sonuç olarak bu sadece burada yaşayanların bilebileceği bir sokak ve farklı şekillerde belli ki faydalanmışlar bundan. Hadi biz de şimdi oradan geçelim, devam edelim yukarıya doğru yolumuza. Biraz klastrofobik ama en azından açık hava olduğu için çok da korkutucu değil. Yaklaştıkça huzura yaklaşıyoruz. Artık sabah 5'te mi gelmek lazım, 6'da mı gelmek lazım bilmiyorum. Hani görebilmek için köyü sakinken. Size köyü rahat anlatabileceğim sakin yerlere geliyoruz ama şu an hissediyorum. Köyün bittiği yere geldik. Burada artık böyle tarlalar, orman ve dağlar başlıyor. Uludağ'ın eteklerindeyiz. Hazır burada sessiz bir yer bulmuşken size bir sürprizimiz var. Onu açıklayacağız. Tadam! Yani çok fazla böyle yorumlar alıyorduk işte mutlaka drone almalısınız, drone çekimi yapmalısınız. Yukarıdan da gezdiğiniz yerleri göstermelisiniz diye ama traktör geliyor. Gerçekten en zor çekim yaptığımız köy şimdiye kadarki herhalde. Hiç kimse geçmese traktöre yakalandık arkadaşlar.
Artık drone'umuz var. Evet, biz de bir türlü yoğunlaşamadık yani. Birazcık üzerinde antrenman yapmak gerekiyor. Biraz daha zaten çok acemiyiz şu anda. Görüntülerden Korka belli olacak korka. zaten. Yani ürkek çektik böyle. Aman bir ağacı takmayalım, kabloyu takmayalım. Yukarıdan geçen bir kuş çarpmasın drone'umuza diye. Ama ilk denemeye göre bence güzel oldu. Duygu şimdi aralara koyacak görüntüleri, bakalım nasıl olacak. Aynen. Şimdi bu drone'un özelliği, şimdi DJI aldık arkadaşlar. DJI'nin yeni özelliği, öyle bir program yüklemişler ki zaten burada uçuşa izin vermiyor yasak alanlarda. Kırmızı olacak yani, Bir yeşil de bu olmayacak. dronların çeşitli boyları var. Bu DJI'nin söylediğine göre böyle bir ehliyet lisans almadan kullanılabilecek en büyüğü. Bunun daha da büyüğü için öyle bir belge falan gerekiyormuş. Bu bir reklam değildir bu arada. Amatör drone'u. Yine traktör geliyor, kapatıyorum. Sonuç olarak arkadaşlar, bu yaz bizi çok güzel görüntüler bekliyor. Biz de çalışacağız, kendimizi geliştireceğiz. Özellikle Ege'de bu yaz çok fazla video yayınlayacağız biliyorsunuz. Zaten şu an rotamız Ege. Ege'ye doğru devam ediyoruz. Artık denizlerde, koylarda, köylerde yukarıdan da çekim yapabiliyor olacağız. Ben de o görüntüleri kullanmak için çok heyecanlıyım. Şimdi artık yavaş yavaş acıktık, çok çalıştık. Bir şeyler yemeye gidelim. Gözlemeciler içinden gözlemeci beğenelim bakalım. Bir tanesinde oturup karnımızı doyuralım. Evet, videonun yemekli kısmında Ben sen de de geldim. olmalıydın. Şimdi gerçekten her yer kahvaltıcı dolu. Evet. Ya her Adım sokakta başı. 3-4 tane, 5-6 tane kahvaltıcı var. Biz kahvaltı saatini geçirdik ama gözlemeci de bol. Gözleme yiyelim dedik. Güzel görünüyor ama. Benimki peynirli ıspanaklı, İlker kaşarlı Kaşarlı patatesli. patatesli söyledi. Aynen. Tamam. Ve tabii ki Ege yolcusu olduğumuzun göstergesi Karadut. karadutlarımız. Vişne değil, karadut. Sezonun ilk karadutu. Karası, evet. Aynen. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Süheyla Hanım'dı değil mi? Doğru, evet. Süheyla Hanım'ın yerindeyiz. Yeşilev. Yeşil. Yeşilev diye geçiyor. Akşamda kına gecesi varmış burada bu arada. Onun hazırlığını yapıyorlar bir yandan. Bu cin aralığından yukarı doğru çıkınca köyün bittiği yerde zaten köşede görebilirsiniz. Biraz daha böyle alayım kamerayı, göstereyim size de. Hoppa. Herhalde en iyi Şöyle, manzaralı aynen. noktadır burası. Manzara noktası aynı zamanda. Hem köyü hem uzakta da Bursa'yı ve dağları görebiliyorsunuz. Hem de nispeten daha tenha, sessiz köyün içindeki yerlere göre. Güzel. Ellerine sağlık. Bize de afiyet olsun. Gözlemlediğimiz yerden kalktık. Tekrar aşağı doğru dönüyoruz. 2 tane ana yol var. Yukarı doğru çıkan böyle 2 çatal var. Birinden gelip öbüründen inince farklı bir yeri görmüş oluyoruz. Bu arada bir şey öğrendim az önce. Bu kına var dediler ya mekandayken. Deli kınaymış. Şimdi deli kına var bugün, deli kına var diyorlar. Dedim normal kınadan farkı ne deli kınanın? Dedi ki siz bekarlığa veda diyorsunuz, biz deli kına diyoruz dedi. Ha. Deli kına dedikleri asıl yarın normal kına gecesi varmış. Bugün kızlar herhalde Kına bekarlığa öncesi eğlence. veda yapıyorlar. Onun ismi deli kınaymış. Bu da değişik yerel bir şey oldu öğrendiğim. Şimdi gelelim hazır sessizken. Bir de bu Kınalı dizi mi çevrilmişti burada? Neydi o? Evet, şimdi burası Kınalı Kar. Kınalı Kar, Kınalı Kar. dizisiyle aslında ilk meşhur olmaya başlıyor. 2000'lerin başında yanılmıyorsam bayağı meşhur bir diziydi. Sonra da bu Kuruluş, Kurtuluş, Osmanlı ile ilgili türlü diziler burada çekilmiş. O yüzden de tabii daha çok tanınmaya başlamış. Kızık aslında ta Oğuz Türklerinin bir boyu kızıklar. Zamanında bazı burada söylenenlere göre Ertuğrul Gazi zamanında ama aslında gerçekte sanıyorum daha sonrasında Osman Bey'in Osmanlı'yı kurduğu sıralar buraya yerleşiyorlar gelip ve farklı kızık köyleri var aslında ama sonradan birçoğu yok oluyor. Şu an günümüzde sadece 5 tanesi var. Bir tanesi dere kızık, biri değirmen kızık, biri fidye kızık, biri de hamamlı kızık. Evet, hepsini ezberlemişim. Hepsini Herhalde saydım. en turistik olanı bu. En turistik olanı bu. Diğerleri çünkü Bursa'nın böyle bir mahallesi haline gelmiş, artık şehrin içine karışmış ve bu kadar da böyle korunmuş evler olmadığı için çok turistik değiller. En turistik Kendilerine ait magnetleri yok mu? bu. Olmayabilir. Kendilerine ait Muhtemelen magnetleri yoksa turistik değildir. Aynen. Bu kızıkların buralara gelmesi ta 1300'ler. İşte o yüzden de 700 yıllık köy diyoruz. Boşuna demiyorum. Evet. Bu arada dediğim gibi bu çekilen filmlerden, dizilerden tavsiye edeceğiniz varsa özellikle yorumlara yazarsanız biz de göz atarız sonra. Burayla ilgili bir başka ilginç bilgi vereyim. Tabii korona öncesine kadar, şu anda var mı bilmiyorum ama Ahududu Festivali varmış burada. Tabii turizm bu kadar yükselmeden önce aslında tarımıyla çok ön planda olan bir yer. Çünkü Uludağ'dan direkt Uludağ'ın eteklerinde olduğu için çok ciddi su kaynakları geliyor ve sulama sorunu hiç yaşamıyorlar. Tam tarımdan bahsederken yine traktör geldi. Sürekli traktör geçiyor zaten.
Geçsin, öyle konuşmaya devam edelim. Yaz aylarında oluyormuş. Sanıyorum Haziran, Temmuz gibi. Bu yıl olacak mı bilmiyorum. İnternetten bakabilirsiniz. Buraya yolu düşenler de eğer görürse taze ahududu alabilirler sokaktan. Biz görmedik, daha çıkmadı herhalde. Bu köylerde değişik butik festivaller olması hoşuma gidiyor benim. Tıpkı Korkuluk Festivali diye mi geçiyordu? Oyuk Festivali. Oyuk Festivali. Köyün adı? Çok geziyoruz o yüzden. Barbaros Köyü. Barbaros Köyü videomuzda izlemediyseniz onu da linkini koyalım. Video için reklam. Arkadaşlar dondurmacı bile Arapça dondurma diyor. Enteresan gerçekten. Bu arada Kınalı Kırı'nın çekildiği yeri yanlış söyledik. Orası sadece pansiyonmuş ismini veren. Konak buymuş, çekildiği konak. Deminki pansiyonmuş. Şöyle göstereyim size içeriği de. Meşhur konak buymuş. Merhaba, hoş bulduk. Ben karşı taraf konak sandım, o pansiyonmuş. Asıl konak burası o zaman. Burası restoran normalde. 2006'dan beridir restoran Hı hı. olarak çekiliyor. Dizi Güzel. zamanında sete çevriliyor. 2000'lerin başında çekilmişti o dizi yanılmıyorsam. 3. 2003. 2003 başlangıç, 2005 bitiş. Ama bayağı ünlü. Aynen. Şu an kime sorarsanız hepsi biliyor. Evet. Ya özellikle zaten yurt dışında şu an yayınlandığı için tekrardan. O yüzden mi bu kadar Arap turistler falan çok merak Araplar ediyor? daha çok merak ediyor zaten. Ha. Arapçası da kısa şita ya. Bir şey oluyor. Neymiş Arapçası? Kis aşita. Kis Aşita. Sizin isminiz ne? Umut. Umut, memnun oldum. Memnun oldum ben. Teşekkürler, görüşürüz. Sağ olun. Çay kahve içer misiniz? Sağ olun, devam ediyoruz turumuza. Sağ olun. Arkadaşlar bu köyün adını turistik aktivitelerde sınır tanımayan köy olarak değiştiriyorum ben. Hırvatistan'da Dubrovnik'te en son karşılaştığım papağanla fotoğraf çektirme aktivitesi burada da var. Fotoğraf ismi ne? Sultan. Sultan, memnun olduk Sultan. Bunun adı siron. Siron, tamam. Bunu çok seyrek tepsiye diziyorum. Tamam. Dizdikten sonra haşlanmış eti üstüne böyle parça tepsinin üstüne. Önce haşlayacağım eti, sonra üstüne dökeceğim. Suyunu da döküyorsun üstüne. Tamam. Tepsiyi şöyle su geçecek. Tamam. Soğuk su çek. Hı hı. Ondan sonra aygazını var, dolgunluğu var, fırınını var. Suyunu çektir. Tamam. Çektikten sonra döşe tereyağını, döşe yoğurt sarımsağı, bas çatalını ye. Tamam. Görebilirsen ben buradayım. Ama çok zormuş bunu yapmak. Biz erişte alalım. 10 dakikanı almaz bu, 10 dakikanı. Bir eti haşlaması var ya. O bile zahmetli geliyor bize. Otururken çay içerken 5 dakikada haşlasın. Sizin isminiz ne? Buraya. Huriye. Memnun oldum. Duygu bende. Biz erişte alalım. Bizim Erişte al, işimize o parmak- gelir. Yok. Bozabilecek mi? Bozulmam işte. Nerede bozduralım? Karşıya sorayım mı? Evet arkadaşlar, tam güzel güzel gezimizi tamamladık. Yavaş yavaş köyden ayrılacakken sinirimiz bozuldu birazcık. Sinir bozucu. Şeyi çektik zaten, bu erişteyi. Şimdi teyzeyle en son az önce sohbetimizi izlediniz. En son erişte aldık, 20 lira dedi. Biz de şöyle bir yandan yürüyelim. Bize de 100 lira vardı. 100 Teyze lira verdik. bozuğum yok dedi. Ondan sonra Biz başladık esnafa sormaya. evet, 100 etrafa lira sormaya. bozuğunuz var mı? Yok, onda yok, onda yok, onda Sonra yok. bu işte tam bir tuhaflık var derken bir tanesi ağzındaki baklayı çıkardı. Benden bir şeyler alırsanız bozuğum var dedi. Evet. Daha- Bir Kaç para kızım? Erişte kaç para? 20. Bir de böyle ne kadar aldın diye soruyorlar şimdi. Çok enteresan Yasasını şeylere sahne olmaya başladı burası. İyi Bu kadar de- dükkan var, birbirlerine yardımcı olmaları gerekmiyor mu? Bugün o ona bozar, yarın o ona bozar. Birlikte dayanışma içinde Sonuçta olacaklarına evet, bir hani turistik bir köy ortaya çıkarmaya çalışmışlar. İnsanların bu konuda birbirine yardımcı olması lazım işte. Şimdi işte bazen fazla turizmde acaba o dokuyu hırpalıyor mu? Yozlaşma insanları? fazla turizmden mi kaynaklanıyor? Neden kaynaklanıyor bilmiyorum. Ya, lafa gelince işte gelenek, görenek, şöyle Hepimiz- misafirperver, evet. böyle yardımsever falan. Ama iş pratiğe gelince gerçekten de hoş değil Aynen. yani. Ne desem Ay bilemedim. ben de taktım kafaya, söz verdim. Söz verince şimdi geri dönmek istemedim. En son sokaktan geçen bir başka birisi duydu da o Evet, bozdu. esnaftan Hani kimse esnaftan hiç parayı kimse bozmadı, yardımcı başkasından olmadı. alacağız diye. Yavaş yavaş zaten şarjımız da bitiyor. Videonun sonuna geliyoruz.
Bir sonraki videomuzda görüşene kadar her zamanki gibi kendinize çok iyi bakın. Ve de ilk defa kanalımıza gelenler abone olmayı unutmazsanız, arkadaşlarınızla videolarımızı paylaşırsanız çok seviniriz. Buradan sonra rotamız Ege. Artık bir süre Ege'deyiz ve her yaz beklediğiniz, sizin de sevdiğiniz Ege videolarımızla devam edeceğiz. Yine çok güzel koylar, köyler keşfedeceğiz bu sene. Ve drone eşliğinde olacak bu yıl. O yüzden ben de ekstra daha çok heyecanlıyım. O zaman yeni videomuzda görüşmek üzere haftaya. Hoşça kalın.